Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Umarım hangi gün izliyorsanız izleyin o gününüz mükemmel geçsin. Hepimizin günü haftası mükemmel geçsin diyorum ve videonun bu kısmındayken söyleyip beğenip abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyoruz değil mi Aslancığım? Biz uyandık ama korkunç huysuz bir şekilde uyandık. Umarım bu huysuzluk gün boyu devam etmez. Çünkü bugün yapmamız gereken bir sürü iş var Aslancığım. Ve sen bu huysuzlukla olursan nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl? Olmaz. Her şeyi isteyemezsin. Sabah 6.30'da uyandım. Yatakta birazcık böyle Aslan'la oynadıktan sonra mutfağa geldim ve şimdi kendime güzel bir kahve hazırlamak istiyorum. Anneciğim iniyorsun ama sonra geri gelmek için ağlıyorsun. Sen onu alamazsın. Ha, beni niye bıraktı? Aklı sıra kameraya ve kameranın şu merceğinin kapağı var. Lensinin. Buna ulaşacağını sandı. Ama nafile. Bu arada kameramı ben servise göndermiştim. Bir önceki kameram var ya, onu servise göndermiştim. Bayağı arızası varmış arkadaşlar. Bana çıkarılan fiyat kameranın parasının yarısı kadardı. O yüzden ben de yok yapmayın dedim. Zaten yeni kamera aldım. Yapılmasını istemedim. Onu o şekilde kullanmaya devam edeceğim. Bundan şu an çok memnunum. O yüzden hiç değiştiresim de yok yani diğerine. Eğer bu kameram olmasaydı kesinlikle yaptırırdım. Ne kadar olursa olsun yaptırırdım. Bu olduğu için artık yaptırmama gerek yok. Onu da uzun bir süre o şekilde kullandım zaten. Evet, biraz zorladı beni ama yine o şekilde kullanırım dedim. Değil mi anneciğim? O kadara gerek yok. Hadi kahvemizi yapalım. Anneciğim öyle yapma, bak düşeceksin, çok korkuyorum, tamam mı? Lütfen. Sen daha ayakta kendin duramıyorsun. Gördün mü? Düştün, evet. Şu an ne yaptığını bir görseniz. Oh. Sen daha yürüyemiyorsun. Normal zeminde ayakta duramıyorsun. Niye orada elini bırakıp ayakta duruyorsun anneciğim? Doğru değil, gülmüyorum. Bak çok kötü düşersin. O arabaya güvenme. Sakın. Dengede dur. Hadi in. Lütfen iner misin? Gel buraya. Bak, doğru değil bu yaptığın. Hareket eden bir şeyin üstünde ayakta elimizi bırakarak duramayız. Bir şey demedim. Ben sana kızmıyorum. Doğruları anlatıyorum. Düzgün bir şekilde doğruları anlatıyorum. Tost yapacağım. İkimize de tost yapacağım. Aç kalacağız. Tamam, aç kalacağız o zaman. Gerçekten küçük bir çocukla yemek yapabilmek, her şeyi geçtim, video çekebilmek o kadar zor. O kadar zor ki. Hareketliyse eğer daha da zor. Önceden hareketli olmadığı için biraz daha rahat çekebiliyordum. Ama artık çok hareketli. Gözümü bir saniye bile ayırmamam gerekiyor. Geçen gün mesela çok kötü düştü. O yüzden bir de şu an yürüyemiyor. Yani yürüyor ama tek başına yürümek istemiyor. Benim elimi tutuyor, götürüyor. Nereye götürüyor biliyor musunuz? Kapıya götürüyor çünkü dışarı çıkmak istiyor. Bunun suçlusu benim. Ben dışarıya bu kadar alıştırdım. Hop! Mesela artık parka bakıp parkı istiyor yani. Gösteriyor. Şu an değil anneciğim. Önce yemeğimizi yiyeceğiz. Bazen yüreğim tükenmiyor mu? Tükeniyor. Ama yine de şükürler olsun. Bu süreçleri herkes yaşıyor. Ben de yaşıyorum. Tost yapacağım. Müsaade ederse inşallah. Vallahi şu an ben de isterdim böyle mükemmel kahvaltılar hazırlayayım edeyim ama inanın tostu bile zar zor yapacağım. En pratiği tost. O yüzden tost yapıyorum şu anda. Kameram da geldi, şöyle göstereyim. Bayağı takoz oldu ya bu kamera. Ama şey yani. Nereye gidiyorsun? Arka odama. Çok hızlısın dede. Dur. Sürekli bir yerleri kapatmak zorundayım dede. Şu anda gerçekten öyle bir süreçteyim. Koridorda bir kapı var. İyi ki o kapı var bu arada. Kapıyı ben zaten bu eve ilk geçtiğimizde de ya ay dedim süper, diğer odayla ayıracak bir şey. Bayağı sevinmiştim. Gerçekten ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha anlıyorum. Arka odalara gidemiyor. Ne bileyim banyoya falan gidemiyor. O açıdan çok iyi. Tamam, arka odaların da kapısı kapatılır ama ister istemez orada da yani ona tehlikeli olabilecek şeyler var. Bir de gözümden çok uzaklaşamıyor. Maksimum gidebildiği yer orası. Salonu da kapatıyorum. Ben aslında bu kadar sınırlandırmak istemiyorum ama gözümün önünde olması lazım. Yapacak bir şey yok. Buradan tost makinesini çıkarabilirsen. Buraya acil bir düzen şart. Anneciğim, o acı biber. Gerçekten acı biber bak. Elin yanar. Elini de gözüne sürersin, gözün yanar. Sonra ağzına götürürsün, ağzın da yanar. Daha sayayım mı? Böyle sürer gider örnekler. Getiriyorum.
Tüm enerjimi harcattığı için teşekkür ederim. Al bir tane su. Ya. Ben nasıl iş yapacağım böyle? Bak, baharatlıkları ellemek yok. Hayır, hayır ondan olmaz. Aslan, tost yapacağım Allah rızası için izin verirsen. Makineye sonunda ulaştık. Kapatıyoruz. Elini çek, elini çek. Kesici şeyler var orada. Blender'ın kesicileri var, elleyemeyiz. Bitti. Akıllıca da, tamam mı? Hayır. Tamam, onu okeyim ben. Çok az kaldı anneciğim. Aferin sana. Ye. Sen BLV yaptın bile kendi kendine. Maşallah sana. O zaman ben seni yemek hazırlarken böyle tezgahın üstüne alayım. Sen istediğin kadar ye, olur mu? Nasıl fikir? Al sana kaşar vereyim. Sen bunu dilediğin gibi yiyebilirsin. Al. Aferin aşkım. Acıktın mı sen? Ama o olmaz bak, bu bitti aşkım. Onu yemek istiyorsun ama. Allah, yağlı kağıdım da kalmamış. Şu an ilk defa daha tost makineme bu şekilde direkt koyacağım. Şu an baya böyle stresliyim. Bu benim hiç istediğim bir şey değil çünkü. Hiç. Yani hoş değil. Ben neden 2 kamera kullanıyorum? Kullanmak istiyorum ve kullanmalıyım. İşte kanıtı. Sizi sabah açtım biliyorsunuz. Aslan bayağı huysuzdu. Sonra tost yaptım. Tost yedi. Şu üstümü de değiştireceğim. Çünkü bunu butik için çektim. Ya ben neler yaptım var ya sizi kapattıktan sonra. Aslan'ı uyuttum. Ondan sonrasında butik için 1-2 çekim yaptım. Sonra Instagram'ıma bir reel içeriği çektim. Sonra Aslan'la bir işbirliğimiz vardı. Onu çektim. Saat daha 12.47, yani yarım diye düşünebiliriz, 12.30 diye. 12.30'da bitti işim çünkü. Bu saate kadar full çalıştım. Full artı full. Aynı zamanda Instagram'da da böyle bir aktivite gösterdim. Bu süre zarfında neden size açamadım? Çünkü içeriklerimin bir kısmını kamerayla çektim. Telefona, story ve reels boyutuna uyumlu olacak şekilde. Yani bayağı efor harcadığım bir an oldu. Yani sabah kaçta uyandım? 6.30'da uyandım. 6.30'dan 12.30'a kadar full artı full çalış. Benim böyle yani yatakta uyanır uyanmaz başlıyor aslında mesai. Bir de aynı zamanda yok siparişler, ürün çekimleri, şudur budur derken yani ürün çekimi de yaptım aynı zamanda. Hala çekmem gereken ürünler var ama onları bekletiyorum şu an. Bu niye şarj olmuyor? Şimdi de hemen kamerayı şimdi tekrar kapatacağım. Aktarım yapacağım ve bunları editleyeyim. Onaya göndermem gerekiyor. Ya bir sürü iş var işte. Bir işbirliği hiç kolay çekilmiyor. Yani siz diyorsunuz ya hiç inandırıcı olmamış, şöyle olmamış, şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani biz onaya gönderiyoruz onu ve marka onayladıktan sonra ve bizim de içimize sindikten sonra aslında paylaşıyoruz. Ya da markanın ne şekilde istediğiyle de alakalı bu. Çok uzun bir prosesten geçiyor aslında bir işbirliğini paylaşmak. Hani zannediyorsunuz ki Ezgi hemen ürün geldi, Ezgi çekti paylaştı. Yok. Marka öncelikle bunu bir inceliyor. Bayağı bir süreç geçiyor. Ondan sonrasında tekrar belki revizeler olabiliyor. O revizeleri yapıyoruz. Düzeltmemizi istedikleri yerler oluyor. Onları düzeltiyoruz. Bayağı bir elekten geçiyor aslında o işbirliği size sunulana kadar. Şu an inşallah revizesiz bir şekilde olur. Çünkü kaç kez, maksimum 2 olmuştur, revizesiz bir şekilde iş aldım. İnanılmaz güzel. Yani çok iyi çekmiştim ama onda ben de çok eminim ya, bayağı iyi oldu falan diye. Umarım bu da öyle olur. O zaman sizi kapatıp hemen aktarımını yapayım. Bu arada arkadaşım gelecek. Yaklaşık 1 saate falan arkadaşım gelecek. Ona da hemen böyle etrafı toparlayıp hazırlık yapmam gerekiyor. Ama bizimki hazırlık değil, görürsünüz. Yani siz bana makarna mı yedireceksin misafirine diyebilirsiniz ama bizim liseden beri bir geleneğimizdir ki her bir araya gelmemizde makarna yeriz. Yani 2 daha 4. Onlardan biri olacak. Petek geliyor. Oynuyorlar. Ay! Ben de basayım. Mimi. Mimi. Bir daha dene. Mimi. Ay. Ağzı yap aslan. Hani ağzın? Hani? Yap bakalım. Göster bakalım Petek teyzene. Gel buraya. Yakalayacağım seni. Ya bak ya, Petek geldi bu arada. Şu an kahve içeceğiz. Ama bakar mısınız? Bak. Böyleyiz işte. Kameraya geliyor değil mi o? Ne var
var orada? Telefon, Ne var? kamera, o tarz şeylere bayılıyor. Ne oldu anneciğim? Kim geliyor? Aslanın yemeği geliyor. Aslanı yakalayacağım şimdi. Kız böyle paçamda işte tüm gün. Bak ne? Şimdi aslanı. Oğlumun yemeği geliyor. Ay dur sunum yapayım. Ben makarna tarifi verdiğim zaman ay Ezgi işte makarna tarifi de vermezsin diyorsunuz. O yüzden bunun tarifini vermedim ama içerisinde 3-4 çeşit peynir var. Turuncu olan pesto sostan var. Yeşil olan değil. Domates sos var. Sarımsak var. Tereyağı var. Zeytinyağı var. Krema var. Baharatlar var. Daha ne olsun yani böyle kırmızı ya da turuncu göründüğüne bakmayın. Düz bir makarna değil. Bayağı şey var içerisinde ve ben çok seviyorum. Petek de çok seviyor. Petek her geldi biz bunu yeriz. Eski günleri yad ederiz bu şekilde. Günaydın. Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biz sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyandık. Daha doğrusu şöyle oldu. Ben saatimi 6.30'a kurmuştum. Aslan da tam 6.20'de uyandı. O şekilde uyandık. Hazırlık falan yaptık. Dünden de biraz hazırlık yapmıştım zaten. Valizleri kapattık. Yola çıktık. Beni hangi gün izliyorsanız izleyin. O gününüz mükemmel geçsin. Hepimizin günü haftası mükemmel geçsin diyorum. Bu arada kanalıma abone olup beğenip yorum yapıp desteklerseniz çok mutlu olurum. Bu sırada size oğlumu göstereyim. Anneciğim. Poğaça yedi oğlum. Biz çünkü yolluk aldık Yeşil'den ve onu yedik değil mi anneciğim? Uyudu uyuyacak. Yani birazdan uyur. Çok erken kalktı çünkü sabah 6.20'de. Nereye gidiyoruz onu da söyleyeyim. Başlıktan da görüyorsunuz zaten. Kapadokya'ya gidiyoruz. Şimdi bizim artık bir rutin haline geldi. Üniversite zamanından beri gerçekten böyle oldu Duha, farkında mısın? Her yıl bir şekilde böyle gidiyoruz. Normalde genelde şu şekilde olurdu. Bu şekilde, şu şekilde ne kadar çok kullandım. Biz Kasım gibi falan gideriz. Kasım'da çünkü çok güzel oluyor orası. Bu sefer de Mart'ta gidiyoruz. Şu anda da hava soğumuş. Yani birçok yere kar yağmış bu arada Duhan. Dün Ankara'ya kar yağmış en basiti. Tabii ki. Ama geçen sene de öyle olmuştu, hatırlıyor musun? Mart'ın sonunda yağmıştı kar, ben çok şaşırmıştım. Hava biraz soğukmuş Kapadokya'da. Normalde böyle günlük güneşlik olduğu zaman da çok keyifli oluyor. Kapadokya'ya da gitmiş olalım sizinle beraber. Ne koyacağımı bile şaşırdım. Şimdi Adana'da hava sıcak. Orası da bayağı soğuk yani Adana'ya göre. Bulutlar çöküyor Tekir'den sonra. Şimdi yola koyulduk. Kimlerle gidiyoruz bu arada onu da söyleyeyim. Hatice, Sarper de Kübra ile Mustafa olacak. Böyle 6 kişi, 3 çift olarak gidiyoruz. Bir de birkaç yıldır hep Hatice ve Sarper'le gidiyoruz. Üniversitedeyken de gidiyorduk onlarla. Erciyes Kapadokya turlarına falan gidiyorduk. Bizim için rutinlerden bir tanesi. Ve onu da gerçekleştirmek için şu anda Kapadokya'ya gidiyoruz. Bu sefer kalacağımız otel normalde çok beğendiğimiz ama böyle gitmeyi çok tercih etmediğimiz bir otel. Ama şimdi çocuklar olduğu için otelde vakit. Oradan oraya gidemeyeceğimizden dolayı Argos'a gidiyoruz. Tam olarak Duan'ın dediği gibi sesi geldi mi bilmiyorum ama bu sefer çocuklu olduğumuz için güneş de geliyor çünkü. Otelde zaman geçireceğimiz, dinleneceğimizi umuyorum. Umarım öyle bir tatil olsun istiyorum. 2 gün beraberiz. Değil mi anneciğim? Sen niye mayışıksın? Poğaçaları üflettin tabii. Poğaçaları üflettin tabii, bak kameraya gülüyor. Ve şu an Kapadokya'dayız. Yani hava el verseydi eğer, birazcık daha böyle düzgün olsaydı ve kendime güvenseydim hasta olmayacağıma, şu sıcak havuza girmeyi gerçekten isterdim. Isıtmalı havuz. Bayağı iyi olurdu. Şu an kar yağışı var. Tepelere yağıyor ama aşağı kısımlarda kar yok. Ve odamıza giriyoruz. Böyle bir mağara odası gibi. Argos'tayız bu arada arkadaşlar. Reklam değil kesinlikle. Argos Kapadokya'dayız. Burayı biz çok seviyoruz. Ve gerçekten de odamız da müthiş. Bir şey söyleyeceğim. Önemliymiş değil mi böyle kaldığın odanın şeyi de? Ya bari çok da şey yok da güzel. Güzelmiş yani. Şöyle Yine... her detayı bayağı iyi. Bilmiyorum, bana iyi hissettirdi oda. Güzel Dikkat mi? et. Kocaman. Mesela dolaba bakar mısın aşkım? Hangi otelde böyle büyük bir dolap gördün? Dolap. Şovmuş. Millet 2-3 günlüğüne kalmaya geliyor. Şurası falan bayağı güzelmiş. Park yatakta gelecek birazdan. Şöyle size yatağımızı da göstereyim. Atmosfer müthiş. Aslan ne yapıyor? Oğlum yerlerde sürünüyor ama umurumda değil. Yani yapacak bir şey yok. Bir de şömineyi yaktıracağız birazdan. Tam böyle Kapadokya'nın böyle tadını çıkaracağız. Şimdi bir de şurada kahve yaptık hemen. Duhan'ınkini vereyim. Al aşkım kahveni. O benimki mi seninki mi? Bu seninki, yeni yaptığım. Diğeri mındar oldu birazcık. Şurada smack falan bile koymuşlar. Nespresso kahve makinesi. 4 tane kapsül vardı. Muhtemelen yarın da sabah ondan içeriz. Çok beğendim ben odayı. Şöyle bir kaide var zaten, merdivenle iniyorsunuz aşağı kısma. Keşke şok getirse ya. Hey ya, hiç düşünmedik ki onu. Alırım. Ucuzundan bir yerde burada bir yerde. Evet. Sarper'le gireriz. Keşke ben de getirseydim. Avans'ta olurdu.
Şunun tipe bak. Şimdi size... Çok sevdim. Evet bayağı sevdi bu arada ve çok inceledi Aslan. Banyoyu göstermek istiyorum. Banyo çok hoşuma gitti. Şu ışıklar falan inanılmaz Bunu güzel Aslan da yaptı düşünülmüş. Her şey çok çok iyi. Şunlara Aslan bakayım. sevdin mi? Molten Brown diye Londra. Otellerde değişik markalar oluyor ya, onları hep ben çok merak ediyorum. Bayağı sevdi. Ne yapıyorsun? Dile bak. Kertenkele. Çok güzel, tertemiz bir oda. Gerçekten çok beğendim. Şurası da banyosu. Hatice, Serper, Kübra ve Mustafa da şu anda odalarına yerleşiyorlar. Sanırım ayrı lokasyonlarda odalarımız. Ve şansımıza hava bugün hiç böyle açık değil. Çocuklarla nasıl olacak bilmiyoruz. Genelde zaten otelde takılacağız ama otelde de bir yerden bir yere gitmek birazcık sıkıntı. Şu an hava şartlarından dolayı bagilerde çalışmıyormuş. Çalıştırmıyorlarmış. Nasıl yapacağız hiç bilmiyoruz. Düşün ha sakın. En kötü arabayla artık bir şekilde halledecek ama otelde çok kalabalık ve park yeri sıkıntısı da var. Bilmiyorum artık. Şurada da saç kurutma makinesi varmış. Ben Dyson'ı getirdim. Kurutma makinesi yeterli değildir diye. Şöminemizi de yaktırdık. Bir de arka fonda müzik var. Ya inanılmaz güzel bir ortam. Bayağı iyi burası. Aşkım balayı için önerir misin? Ben net öneririm bu arada burayı. Kapadokya düşünüyorlarsa. Şey için bunu söyleyebilirim. 1-2 günlük balayına çıkıyorlarsa olabilir, mantıklı. Kapadokya çok mantıklı. Evet. Ama ne beklediğine göre de değişken bir durum bence. Ben balayında böyle deniz, kum, güneş, böyle İşte sıcak evet falan ama böyle... Kapadokya hani kış gelini olanlar, kış evliliği yapanlar bence düşünebilir. Çok iyi. Ay sıcacık oldu içerisi. Ve daha güzel odaları da var. Yani fiyatları biraz yüksek ama içinde Evet. böyle havuzu olan odalar var. Mesela iniyorsun, bir oda var, odanın içinde... Mağara, evet mağaranın Mağaranın içinde içine havuz. giriyorsun, havuzu var falan. O çok fazla ya, o kadar zaten çocukla da olmazdı. Ciu! 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 Aşkım! Ciu! Başka yerdeyiz ya bak şu an. Önce ayaklarını. Ters. Ben terledim. Ben de. Aslan seni sadece zıpınla yatırabilirim. Astronot uçuşa hazırlanıyor. Çocuk parkı gibi bir şey var mı acaba burada ya? Ha vardır bence kapalı. Sorarım Çünkü ben aile sana. dostu yazıyordu otelde. Öyleyse çocukla ilgili bir şey vardır. Aile dostu etiketinde genelde çocukla ilgili şeyler oluyor da. 7. Ayakkabısı. Arkadaşlar şu anda Hatice ile Serper'in odasındayız. Şöyle banyolarını göstereyim. Buradaki banyo kocamanmış bu arada. Tip tip odalar, yani tek tip oda değil. Burası da deluxe ne diye söyleniyorsa artık. O şekilde geçiyor. Fix Kapadokya şapkamı taktım. Homo sapiens'in ilk evi. Şuradan şöyle bir ayna da var. Mesela boy aynanız var. Bu ne? Bu tulum ne kokoş. O da çok güzel şu kısım. Kahvenizi içersiniz. Güneş izin verirse keyif kahvenizi içersiniz. Diyorum ki keşke Lidya'nın arabasını alsaydık. Lidya'yı da anmış olduk buradan. Şu anda otelin Kiraya veririz alanındayız. Seki restorana geçiyoruz. Çok güzel, çok lezzetli bir yer. Bu arada ben orada mantı yemiştim. Mantısı aşırı güzel arkadaşlar. Duhan mantı sevmez, o bile sevdi. Ben makarna yemiştim. Makarnası O da çok güzeldi. iyiydi. Biz beraber geldiğimizde ne yemiştik orada? Oğluma bakın. Oo soğuk. Şu an bir soğudu. Size şöyle manzarayı göstermek istiyorum. Burası güneşliyken bence çok daha güzel. Ama şu anda da ayrı bir tadı var. Yarın çıktıktan sonra şey yaparız. Bagiler çalışıyor. Kullanalım. Baştan söyledi bagiler çalışmıyor ama Belbo'yu yönlendirmek ister misiniz? Hani biz gelin odanıza yoksa Eşyaları da bizim almamız lazım. hangi odaya gideceksiniz? Şimdi alacağım ben. 37.05 benimki. Seninki kaçtı? Oda değiştiriyor. Ben aşağıdayım. Yemek için aşağıda, bakın isterseniz aşağıda da oturabiliriz. Burası aşağı mı? Burası yukarısı, bir de aşağı katı var işte. İneriz biz o zaman. Her zaman oturduğum zaten mantı. Tamam. Şurada hepsi konuşuruz isterseniz. Zaten çok teşekkür ederiz. Ne oldu? Menüyü masamıza bıraktım, incelersiniz. Yemek menüsü hangisiydi? Mustafa falan gelsin ama bu da Şöyle ki önden bakayım. Atıştırmalık menüsü orada, yemek bir alt katta olacak. Şimdi giriş yaptık artık. Vermeye başlıyoruz. Bir de. Evet. Saat kaç? 0-15-14 66. Daha da yakışır ama. Ne? İnfluencerlık. Alsak mı bir tane? Hala başlayalım ufak ufak. Sesimiz gidiyor mu şu an buna? Gidiyor tabii. Aslan geldi, hoş geldi. Gel baba seni çekek.
influencer. İnfluenza. Ha, ondan işte. Hadi yürü aslan görsünler. Sarkar Filik konuş bakayım, ne diyorsun şimdi? Az önce bir takipçimle karşılaştım. Onun ismi de Ezgi'ymiş ve benim videolarımı izleyip aslında Kapadokya'da bizim gittiğimiz o lokasyonlara falan gitmiş. Çok da memnun kalmış ve hoşuma gitti. Bayağı ayaküstü sohbet ettik, fotoğraf çekildik. Umarım böyle etiketler beni, çünkü çok güzel çıktık fotoğrafta. Aslan şurada mamasını içiyor. Çünkü uyuması gerekiyor aslında ama uyumadı. Bugün uyku düzeni ufak bir bozulur. Yarın da bir bozulur. Adana'da toparlarız inşallah. Bu arada Kübra da geldi. Merhaba. Oturuyoruz şimdi. Biz bayağı yayıldık ya. Her yerde eşyalarımız. Göstereceğim şimdi size. Bu burada yatıyor. Güneş orada yatıyor. Eşyalarımız böyle. Erkekler dışarıda fotoğraf çekiliyor. Bu tam tersi olması gerekmiyor muydu? Bu işte bir terslik var. Kocamda koca. Tipe bakın. Aslan. Aslan. Hey ya, burayı koymayın. Hatice'nin bu dediğini de koy bence. Bak gözü orada, o da bakacak. Bu da telefon bağımlısı. Ya aşağı. Şu an Seki restorana geldi. Yemek yiyeceğiz. Güneş hafiften açtı. Hafiften yani böyle bir çok minik. Az önce kar yağıyor. Şu an 4 mevsimi yaşıyoruz burada resmen. Karpuzcu amca. Şöyle avokadolu somonlu bir salata söyledik. Şöyle bir başlangıç geldi. Ekmekler de aşırı lezzetli bu arada. Onları yiyoruz sonra. Aha, yemeğimiz geldi mi? Mantı söyledim. Buradaki mantı çok güzel. Doğan'ınki de testolu makarna. Oo, Serpil'in tabak sunulmuş o. Sana yetişemeyiz. Bayağı iyi. Zeynep tabağı Çökertme Serpil. şurada. Aynen. Benim tüfeği işi. Benim şu an modum evin küçük çocuğu. Doğru, modu düştü. Eti de çiğ bırakmışlar. Evet, onu fark ettim. Ama Doğan çok güzel. Ne? Mantıya para verilmesi mantıksız oluyor. Makarnaya çok mu var? Makarnaya çok mantıklı. Adana'da da Tokhana'da yedik. Bu çok iyi. Abi mantıyı da. Buranın benim geçen sefer yediğim makarnası çok iyiydi. Ondan dolayı Şuna Hatice'de izlem yapsa hemen abi. ondan dolayı söyledim de şu an çok sarmadı beni. Evde olmaz. Heykeli sonu yerine Evet, rezil uyku. tadına bakmak isteyen somonun bakabilir. Lezzetli. Somon iyiymiş. Hatta sofranın üstünden geldi galiba. Şuna minicik versene. Ben severim. Asana lan mı? Kafada sarıcı yapar. Aslan burada uyuyakaldı. Birazdan odaya geçeceğiz. Bardak istemiştik ya. Yemeklerimizi yiyoruz. Hayır ya, bir şey yaşamadım. Biz odaya geçtik, ufak bir dinleneceğiz. Aslan da böyle rezil bir şekilde uyudu ve uyandı. Keşke odaya geldiğimizde uyusaydı ama olmadı. Şimdi de Aslan'la biraz zaman geçiriyoruz. Bir altını değiştirip tekrar uyutmayı denerim. Sonrasında da hazırlanacağız akşam için. Ne oldu şu? Altımızı değişelim hadi. Bu arada odamızı gerçekten çok sevdim. Bizim odadayız şimdi hep birlikte. Aslan'ın park yatağı geldi, köşkü. Ben de tam röpte şambırlı dayı gibiyim şu an. Zaten boğazlı kazak da giymişsin ya. Şimdi akşam bence bornozunuzu giyip... Bir şey söyleyeceğim. Akşam bornozla dışarıda fotoğraf çekiliyorsunuz Evet. havuzla. Çok güzel oldu. Story atıyoruz onu da. Ay falan getirmeyin. Valla. Kanki ne diyorsunuz? İskalasımız var. Öyle fotoğraf da çekilebilirsiniz. Mantıklı değil mi? Bilirler yani. Biz yaparız onu. Ve hazırım. Şimdi yemeğe geçiyoruz. Nahita restorandan yer ayırttık. Geçen yıl da oraya gitmiştik. İnanılmaz güzel. Argos'un tam girişinde müthiş bir Türk mutfağı. Buranın akşamı da gerçekten ayrı bir güzel oluyor. Ve şu an hava gerçekten çok serin de değil. Kar yağdı bu arada. Görüyorsunuz. İncecik örttü. Otel gerçekten muhteşem görünüyor. Şu havuza girmeyi çok isterdim. Eğer yanımda hani mayomu falan getirsem kesinlikle girecektim. Şu odaların görünümü falan. Hadi gidelim yavaştan. Şöyle bir şeyimi unutmadım hiçbir yerde. Nahita zaten bizim şu an odamızın biraz karşı tarafında kalıyor. Çok yakın yani. Ay burada kayma riski var. Umarım Doğan kaymamıştır. Çocuğu taşıyıp gitti. Eyvahlar olsun. Dönüşümüz de sıkıntı olacak. Saçımı şöyle bir uyduruk toplayayım ama ben bunu istesem yapamam. Aynen istesem yapamam. Pardon. Tatlı kaşığı rica edebilir miyim çocuk için? Tatlı kaşığı. Bak 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 bak. Fotoğraf çekilelim gel. Bir şeymiş gibi. Aslan bana bak.
Gördün mü? Aslan. Çok özür dilerim. Aa, evet. Bebek de alır hatta. Teşekkür ederim. Aslan uyandırdı Güneş'i, Duhan. Ekmek ben de alabilir miyim? Çorbanı içirelim. Tadına bakayım ben bir. Öbüründe yok ama. Tahıllı ekmek. Tamam. Duhan yapıyor. Çek. Geliyor yönetici. Sana anlarını depreştireceğim şimdi. Evet. Yo depreşti zaten. Çekimde miyiz? Evet. Bunu story'de de yapacaksın. Hadi bekle, bekle. Şöyle ikramlıklar da geldi ve meze söyledik. Gelmiyor, Mezemiz aşağı de dönmüyor. geldi. Duhan sen bana servis edersin sonra. Şöyle oturuyoruz hep birlikte. Saçımı istesem böyle toplayamam diyorum Duhan, baksana. Aşkım kameramla şuradan alsan daha mantıklıydı. Ezgi mecbur böyle girmek zorundayım buraya. Mustafa. Şu an biraz böyle ışık değişik görünüyor burada ama dana kaburga geldi. Şurada da Nevşehir tava var. Şu an net görünüyor. Güzel görünüyor. Dana kaburga, bunu yiyeceğiz hemen. Sağ ol. Hatice'de varmış. Boynunu bükmüş de. Ya ben bana oldurmamış. Ne bileyim gördüğünüz gibi şey yapıyor. Ya ben de gördüm. Oğlum ben görmedim. Bu bildiğin et tava gibi. Annem gibi işinden niye de? Hiç seninle uğraşamam ya. Allah kahretsin. Evet arkadaşlar. Göster şu halimi. Evet. Aslında olan bu. Öncesi ve sonrası. Arka planda biz böyleyiz. Görüyorsunuz. O yemekler hikayeydi. Kombinler. Bir şey yalan. Girin. YouTuber olacağım. Allah Allah. Evet, koro eşliğinde. Şimdi odanın önünde şömineyi yaktık ve dışarıda oturuyoruz birlikte. Odanın önü değil, yan Yemekten aslında. kalktık zaten. Havuza gireceklerdi de vazgeçtiler. Soğukmuş. Evet. Duman tutuyor ama bir sıcak da bir havuz değilmiş. Normal olan bir şeyler yok da yani. İnsan yine bir şaşırıyor. Şaşırmıyor yani. Ben de diyorum o kırmızı ışıklıydı. Mustafa eğri lan. Nerede Sarper Filik? Böyle asar. Kimyager. Şömine yanıyor. YouTuber olacağız. Günaydın aslan. Günaydın oğlum. Anneciğim. Sabahın köründe kalktın. Işıklar bile aydınlanmadan, hava aydınlanmadan. Ne hissediyorsun bu konu hakkında? Bekle bekle. Olur mu öyle? Dur. Günaydın. Havanın çiçekliğine bakın. Şahane değil mi? Hava şahane. Ve balonlar kalkmış arkadaşlar. Balonlara çok meraklı bu arada Aslan. Balon figürü gördü. Yapıyor. Bakın balonları net görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Emin de değilim ama biraz yaklaşalım. O nasıl bakış öyle? Bak. Bak. Çok yakın. Bak. Açamadı mı gözün? Az önce of aslan püf aslan, şimdi de işte tatlı görünüyor. Ama dövüyor bizi aslında. Evet. Bak bak. Ya. Neymiş o? Top değil Sen ki kimle bu. konuştun aşkım? Serper'le. Ha. Odayı topluyorlarmış onlar. Gün Aslan bal kabağını topsan gol yapmaz. Ha. Yeni bir günden tekrardan herkese merhaba. Şimdi biz kahvaltıya geçiyoruz. Odayı şu an toparlamadık. Birazdan geçer toparlarız. 10-15 dakikada bitiririz. Aynen. Aslan'ın uyumadan önce kahvaltısını etmesi gerekiyor. Dolayısıyla da şu manzaranın güzelliğine bakın arkamdan ya. Buranın bu mistik havasını çok seviyorum. Masal diyarı gibi ya. Şahane bir yer. Hani her yıl bir gelesim geliyor. Şimdi kaymayın ha. Şu karşıda. Ay şuradaki balonlar daha iyi. Çabuk Naitan'ın terasına geçelim. Ne güldün? Balonlar Neye çok güldün iyi sen? görünüyor.
Şimdi biz burada yemek yiyeceğiz zaten, kahvaltımızı. Gelin size çekeyim. Ay şahane. Kar tutmuş biraz. Bu arada yılın ilk karıymış bu. Bu yılın ilk karıymış burada herhalde. Ya bence ilk değildir ama. Daha yeni kış gelmiş ama buraya. Öyle diyorlar. Çok soğuk değildi diyorlar. Ay dikkat, kayıyor, çok kayıyor. Çok iyi görünüyor şu an. Ama bak otellerin üstüne gelmediler bu sefer. Rüzgar buraya esmiyordur. Evet. Bilerek gelmiyorlar. Hı hı. Ay çok iyi. Bu arada dün akşam yemek yediğimiz Nahita restorandayız. Burada çok güzel taze sıkılmış meyve suları var. Aslında buradan bir meyve suyu içiririm. Detoks suyu varmış. Şimdi de ilk etapta bir detoks suyu da içeceğim bu arada. Bayağı şiş hissediyorum. Şehir değiştirince böyle oluyor. Çok evet, tabaklar da çok tatlıymış bu arada, çok güzel. İnsan gerçekten ne yiyeceğini şaşırıyor. Ben daha böyle Doğan zeytin ezmeye bak, ne kadar nizami ve krema gibi. Hellim salata var şurada. Ne alıyorsun? Aşkım bir şey dökme. Çorba var sanırım. Yo. Bakalım. Oo, Doğan pastırmalı şu ara sıcağı bak. Çok iyi görünüyor. Bu neymiş? Fırında patates. Gayet iyi. Aslan ondan da yiyebilir. Burada aynen bayağı sürer bizim burada kahvaltı yapmamız. Şahane şeyler var. Şu olay mesela çok iyiymiş. Bakın burada da poğaçalar. Aslında poğaça da yediririm. Çok güzel. Şurada da glutensiz kek. Bunu da yediririm. Patatesli börek. Hepsinden. Şimdi Aslan'a güzel bir tabak hazırlayalım. Ne yiyorsun? Nasıl uyudun öyle şeyde? Kepaze uykuyu seviyorsun değil mi? İlk defa öyle uyudum. Valla. Aynen doğduğundan beri ilk defa oldu. Yoldan geldiğiniz yolda uyumamış demişler ama Haydi geçelim Aslan'ın tabağı kocaman. Menemen'de et benedik var. Şöyle alalım şu tarafa doğru. Teşekkür ederiz. Afiyet Bir de ben portakal suyu alacağım. Tabii. Afiyet olsun. Oo. Şu an ben yiyorum vallahi, buna giriyorum. Şu an odadan çıkış yaptık ve buggy'ye bindik. Seki restoranın o tarafa geçiyoruz. Aslan babasının kucağında. Böyle. Arabada solda. Ha. Neyse yakınız dönüşte arabaya. Gerek kalmayacak. Ben de şöyle ufak bir hazırlandım. Saçımı falan yapmadım bu arada. Sadece ufak böyle yüzümü renklendirdim. Belli belirsiz hatta, yani yok gibi şu anda. Hatice'ler de şimdi Seki restorana geçtiler. Biz de yanlarına geçiyoruz. Sonra da artık yavaştan çıkarız herhalde buradan. Teşekkür ederiz. Gidiyorlar şu an. Biz de gidiyoruz. Ya onlar daha doğrusu bir restorana geçiyorlar ama Aslan bir tık huzursuzlandığı için muhtemelen diş krizi yaşıyor. Dün iyiydi yani, sıkıntı yoktu. Bayağı hareketli, enerjikti. Ama bugün sebepsiz yere bir ağlamaya başladı. O da şeyde başladı bu arada. Uyuyup uyandı ondan sonra. Yani yine de teşekkür ederiz anneciğim. Bize güzel bir zaman geçirdim bence. Ben seninle geldiğim için çok mutluyum. İçim rahat en azından. Aklım kalmadı sende. Son bir şeyinde, o da evde de yapıyorsun böyle şeyler. O yüzden hiç şey yapmayacağım. Şunu söylemek istiyorum. Son bir huysuzluğu oldu ya. Ben evde o kadar çok gün içerisinde ona maruz kalıyorum ki zaten. Alışkınım yani Aslan'ın öyle durmasına. Zaten o tarz huzursuzlukları yapmasaydı bir gariplik olduğunu hissederdim. Ama öyle saçma bir şeydi ki hiçbir şey susmadı. Ya evet ama Kucakta susmuyor, yürümek istiyordu, yürütüyor, susmuyor. Bir şeyler veriyoruz eline, onunla susmuyor. onunla da susmuyor. Yani belli ki bir İlaç acı verdik, çekiyor. susmuyor. O yüzden şimdi biz yola koyulduk. Ya bilmiyorum, belki başka bir şey de yapabiliriz. Dönüş yoluna doğru geçtiğimizi de söylemek istedim. Bence inanılmaz güzel bir tatildi bu. Şöyle ki ben kaldığımız odayı özellikle çok sevdim. Bayağı iyi bir odaydı. Odanın hissiyatı güzeldi. O yüzden ben bayağı dinlenmiş hissediyorum. Çok az uyumama rağmen. Aslan tam 6'da uyandı. Ona rağmen bayağı iyi hissettim. Yatağım falan çok rahattı. Şunu söyleyeceğim. Seki ve Nahita restoran için söyleyeceğim açıkçası bunu. Geçen senelerde geldiğimizde sanki lezzet
bir tık daha premium seviyedeydi. Şu an daha böyle bir düşmüş o seviye yani. Normal bir restoran ayarına düşmüş. Ben Sanki çok beğenmedim abi. şef mutfağına gitmiyorsun da sanki böyle hani normal bir restorana gidiyormuşsun gibi bir lezzet aldık. Yine lezzetsiz değildi ama Daha eski iyi tat, olabilirdi. aynen eski tat kesinlikle yoktu. Otele de bunu belirttik çıkarken, ya her şey çok güzel dedik. Gerçekten hizmet, onun dışında odalar falan her şey çok iyi. Bu otele bir daha gelmek ister miyim? Gelirim gelmem diye söylemiyorum ama kesinlikle gelmek isterim. Özellikle ayrıcalıklı odalarda kalmak isterim. Bence zaten Kapadokya'ya eğer birkaç kez geldiyseniz ve gördüğünüz yerleri tekrar görmek istemiyorsanız, göreceğiniz farklılıkların da olmadığını düşünüyorsanız mutlaka kaldığınız odanın ayrıcalıklı olmasına özen gösterebilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ama ilk defa geliyorsanız eğer kesinlikle bence turla gelmelisiniz. Ya da güzel bir rehber çıkarmalısınız kendinize. Nerelere gideceğim falan diye bir rota belirlemelisiniz. Biz çok kez geldik. O yüzden kaldığımız odanın 2014'ten beri biz neredeyse her sene gidiyoruz. boş geçtiğimiz sene pandemidir diye tahmin ediyorum. Olabilir yani. 2 sene boş geçmişizdir. O yüzden bundan sonra artık kaldığımız otellerin böyle odalarının ayrıcalıklarına bakıyoruz. Bir sonrakine mesela Museum'u da denemeyi istiyoruz. Secret House'u denemek istiyoruz. Ama o çocukla gidilecek bir yer değil. Secret House'da artı 16 var. Yoksa aklına uğramak istediğin vesaire bir yer var mı?